Merhaba değerli izleyicilerim. Piranoğlu'nun penceresinden saygılar ve selamlar. Yepyeni bir programla huzurunuzdayım. Bu programımızda, çalışmamızda gündüz kuşakları ve akşam kuşakları televizyonlarda yayınlanmakta olan mafya, yasaklı madde, şiddet, cinsellik, müstehcenliği içeren dizilerin kötü etkileri, çocuklarımızı nasıl koruyacağız, gençlerimizi bu zararlı olan görüntülerden nasıl koruyacağız? Uzmanlar bu konuya ne diyorlar? Bu konuyu ele almaya çalışacağım. Evet, bu konu üzerinde yorum yapacağız. Sizlerden sorularınızı bekliyorum ve özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Evet, değerli izleyiciler, gündüz kuşağı dediğimiz televizyon programları var. Akşam kuşakları var, bir de gündüz kuşakları var. Genellikle gündüz kuşakları öğleden önce ve öğleden sonraki kuşaklarda çeşitli konular ele alınıyor. Özellikle aile içi şiddet, aile içerisindeki karı koca ilişkilerin olumsuzlukları, işte çocuklara yansımaları, nafaka davaları, boşanmalar, kadın dövmeler, erkek tarafından dövülen kadınlar, erkek ve kadın arasında ayrılmış olup ayrılmış gibi görünüp ama ayrılmadan başka evlilikler yapan konuları içeren gündüz kuşaklarını seyrediyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz. Evet, burada baktığınız zaman aslında bu programların toplumsal yapımızın çürümüşlüğünü gösteriyor. Aynı zamanda toplumumuzu bekleyen tehlikeler gösteriyor. Ailemizin ne kadar olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Yani Türk ve Müslüman aile yapısı nasıl bu hale geldi deme noktasına geldik. Öyle bir duruma gelmiş ki işte kadın diyelim ki kocasından şiddet görmüş, ondan sonra ayrılmış gitmiş ya da kaçmış, başka bir erkekle ilişkiye girmiş, orada nikahsız bir ilişkiye girmiş ya da imam nikahı başlığı altında bir birliktelik oluşturmuşlar. Bir bakıyorsunuz ki koca eşinden ayrılmış gitmiş, yuvasını çocuklarını terk etmiş, o da başka yabancı işte böyle geçici nikah veya imam nikahı başlığı altında o da başka bir bayanla birliktelik yaşıyor. Bunlar ne kadar normal sizce? Bütün anormallikler artık normalleşmeye başladı günümüzde. Maalesef aile yapımız çatırdıyor. Aile yapımız bozuluyor. Sürekli bir dejenerasyon yaşıyoruz. Ve o kuşaklarda, gündüz kuşaklarında gördüğümüz, öğrendiğimiz kadarıyla gerçekten de çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Ailenin içerisindeki manevi değerler, ahlaki değerler yok olmuş gitmiş. Maddiyat üzerinden davalar oluşuyor. Çıkar ve menfaat ilişkileri başlamış. İşte diyelim nafaka davaları oluyor. Bazen bakıyorsunuz ki miras davası, mal bölüşümünde eşler arasında ayrılmalar, çatışmalar yaşanıyor. Bakıyorsunuz işte sosyal bir takım etkileşimlerden kaynaklanan karı koca arasındaki geçimsizlikler şiddete dönüşüyor ve öldürmeler ve cinayetler yaşanıyor. 2023 yılında 438 kadın cinayeti meydana gelmiş. Bunun 135'i faili meçhul gibi yani şüpheli ölüm olarak gerçekleşmiş ve diğeri ise koca tarafından, erkekler tarafından öldürme olayı olarak gerçekleşmiş. Bu her geçen gün artıyor. 2024 yılına bakıyoruz. 200'ün üzerinde yani 8 ay içerisinde istatistiklere bakıyoruz. Kayıtlara geçmiş.
200'ün üzerinde kadın cinayeti var. Yine bunun içerisinde 50 tanesi şüpheli ölüm olarak görülmüş, kayıtlara geçmiş. Diğeri ise erkek tarafından kadının hayatına son verilmiş. Yani burada bir problem var, büyük bir problem var. Sosyal bir problem var. Bir psikolojik sorun var, bir sosyolojik bir sorun var, ahlaki bir problem var, dini yani inanış açısından bir problem, bir zafiyet var. Nasıl oluyor insanlar hayvan öldürür gibi, boğazlar gibi cinayetler işleyebiliyorlar? Yaralamalardan tutun, silahlı ölümler ve bıçaklı yaralamalar varıncaya kadar insanların ölümle sonuçlandıklarını görüyoruz maalesef. Buna bir dur demek lazım. Yani akademisyenler, psikologlar, sosyologlar, pedagoglar, din uzmanları, siyasetçiler, siyaset bilimciler, sosyal bilimciler bu konular üzerinde enine boyuna televizyonlarda programlar yapılmalı. Yeniden bir aile yapısı inşa etmek zorundayız. Veya var olan o kötü giden aile yapısını kurtarmamız lazım. Bu kuşaklarda bunları görüyoruz. Bunlar bir realite. Yani öyle uydurmasyon değil. Gerçekler bunlar. İnsan bu toplum bu hale nasıl geldi, nasıl getirildi diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Onun için de hepimize görevler düşüyor. Bireyler olarak, toplum olarak, ülkeyi yönetenler olarak, din uzmanları olarak, yani bilim adamları vesaire aile yapısı üzerinde, aile müessesesi üzerinde çok ciddiyetle bir çalışma yapmak zorundayız. Gidişat kötüye doğru gidiyor. Evet. Ancak benim bu gündüz kuşaklarında işte o karı koca aralığının açılması, şiddet, işte miras davaları, entrikalar, yalanlar, hileler, şantajlar vesaire. Bunlara bakıyorsun her bir insan ayrı ayrı böyle film artisti gibi olmuşlar. Herkes rollerini çok iyi yapıyorlar. Cinayetler saklanıyor, cinayetler gizleniyor. Böyle rolüne bakıyorsun, insanı inandıracak roller içerisine giriyorlar. Burada sabah kuşaklarını sunanların mutlaka hem sunucuları hem yöneticileri hem televizyon yöneticileri kesinlikle bunlarda şiddet içeren görselleri göstermemeleridir. Çünkü bunlar görüldüğü zaman çocuklar üzerinde çok büyük olumsuzluklar oluşturuyor ve hatta gençler ve çocuklar üzerinde rol modeller oluşuyor ve kendilerine bir kahramanlık hissediyorlar ve aynı zamanda o kötü örneklerden yola çıkarak onlar da kötü eylemlere girebiliyorlar. Onun için burada gerçekten çok dikkatli olunması lazım yayınlar yapılırken özellikle o şiddet içeren sahneleri, işte o öldürmeleri, cinayet sahneleri bunların olabildiğince gizlenmesi lazım. Ben bu konunun uzmanı değilim ama bir insan olarak düşünüyorum. Bunların mutlaka planlı olması lazım ve aynı zamanda o şiddet içeren görsellerin mutlaka kan, gözyaşı bunları gizlenmelerinde yarar vardır diye düşünüyorum. Diğeri ise haber kuşakları vardır. Şimdi televizyonlar açtığım zaman televizyon kanallarının, TV kanallarının amacı nedir? Amacı topluma doğru bilgiler, haberleri vermektir. Yani toplumu bilgilendirmek, haberdar etmektir olaylardan. Doğru. Fakat burada da baktığımız zaman haberlerde de maalesef orada da sıkıntılar var. Bazı kanallara baktığımız zaman, TV kanallarına bakınca orada bir başlıyor yayının sonuna kadar neredeyse hep şiddet olaylarını gösteriyor. Hani bunlar kendileri uydurmuş değil de belki abartıyorlar olabilirler. Bu konuya bir şey diyemem ama gördüğümüz kadarıyla diğer kanallardan da teyit ediyorsun.
Dolayısıyla da bakıyoruz ki gerçekten de var yani bu toplum böyle bir kaynıyor. Fokur fokur bu toplumumuz kaynıyor. Toplumun içerisinde bir çürümeler, yozlaşmalar, dejenerasyon alabildiğince yürüp gidiyor. Büyük problemlerimiz var. Bunlar üzerinde durmak lazım. Ancak haberlerde verirken kesinlikle o silahlı kavgaları, bıçaklı yaralamaları bunları göstermesinler. Yani buzlama mı yapıyorlar, ne yapıyorlarsa yapıyorlar. İşin o tarafından onlar ilgilenirler. Bunların mutlaka efendim çocuklardan ve özellikle gençlerden uzak tutulması lazım. Haberi salt olarak verebilirsiniz. Toplum bu konuda bilgilendirip aydınlatabilirsiniz ama bu şiddet içeren bölümlerini lütfen göstermesinler. Çünkü bunlar da henüz kendisine böyle kahraman arayan gençlerimiz vardır. İşsiz, açsız olan gençler vardır. Boşlukta, muallakta olan gençler vardır. Dolayısıyla da bir arayış içerisindedir. Tam da önüne çıkarken bu da oradan hamasi bir takım kahramanlık rolleri kendine oluşturmuş olabilir. Ve o da bir bakıma bakarsınız bir gün o da şiddete bulaşmıştır. Onun için de haber kanalları bunu verirken bunlara çok dikkat etmeler lazım. Diğer bir husus yine akşam kuşaklarında. Aslına bakarsanız hem gündüz hem akşam kuşaklarına baktığımız zaman TV kanallarda neredeyse mafyasız dizi yok. Bütün dizilerden mafya, çete, organize işleri, çatışmalar, kavgalar, işte ne bileyim adam öldürmeler, silahlı efendim gruplaşmalar vesaire bunlar hep neredeyse bütün kanallarda var. Yani birini kapatıyorsun öbürüne. Diyeceksiniz ki ya bunu izlemesinler diyebilirsiniz. Yahut da ebeveyn kilidi kullansın dersiniz. Ama hangisine yapacaksınız? Ama bu kanalların yani televizyonlarında olması gereklidir de. Nitekim bunların yerine kültürel diziler, efendim milli hamasat yükseltici diziler, yapıcı, onarıcı, efendim uyarıcı, uyaran böyle aile dizileri, ne bileyim işte buna benzer sanatsal bir takım diziler, kültürel diziler, dini efendim motiflerin işlendiği, insanları kaynaştıran, uzlaştıran, barıştıran dini içerikli diziler. Bunları yapabilirler. Nitekim buradan başlayıp da bozulmuş olan aile yapısı, bozulmuş olan o toplum efendim düzenini tekrar düzeltme yoluna gidebiliriz. O nedenle de bir bakıyorsun ki mafya dizileri var. Yani o mafya dizinin içerisinde hem şiddet var, silah var, bıçak var, yaralama var, öldürme var, cinayet var. Aynı zamanda yasaklı maddeler alışverişi var. Yasaklı maddelerin alışverişi var. Organize işler var. Bir takım organize çeteler oluşmuş veya var. Şimdi bunları gösteriyorlar. Neden bunu gösteriliyor diyeceksiniz. Yani düşünelim hele, bir tartışalım. Niye bunu yapıyorlar? Algı mı oluşturuluyor? Bu şiddet içeren mafya, çete, yasaklı madde, organize işlerini içeren temalı efendim dizileri yayınlarken, oluştururken bir algı mı oluşturuluyor? Yoksa var olan olguyu mu yansıtıyorlar, ifşa ediyorlar? Bunları olabilir ama toplumun içerisinde bunlar da var. Çünkü diğer haber kanallarından öğrendiğimize göre gerçekten de böyle mafyatik yapılanmalar, çete yapılanmaları, organize şebekeler, organize suç örgütleri, buna benzer gibi şeyler olduklarını, yasaklı madde alışverişi yapan çeteler ve grupların olduklarını bir realite olarak biliyoruz. Nitekim dikkat ederseniz geçmişte bir dizi vardı. Neydi o? Hani bir şahsın şeyinde orada devleti ele geçirmek için çeteler oluşmuşlardı.
devleti ele geçirmek için. Her biri vatanperverlik yarışmasına giriyorlar. Devlet benim diyor, ben devletim diyor. Orada efendim bir yapılaşma oluşuyor. Yani çeteleşme oluyor. Ve kim güçlüyse öbür çeteyi yeniyor. Ya da mafyatik, kirli işler yapan o grubu yeniyor. Bu sefer de devlet benim diyor. Buna benzer gibi ismini vermedim diziler oldu. Ve orada toplum bunu da izlerken öylesine hiç sorgulamadan izledi, dinledi. Hatta kimisi o diziler, yani o mafyatik diziler, siz onu anladınız. O mafyatik diziler efendim televizyon saatinde herkes televizyonuna kilitleniyordu. İzliyorlardı böyle. Niye? Hamaset var orada. Efendim kahramanlık öyküleri, çeteleşmeler. O diyor be devlet benim, bu diyor devlet benim. Ben güçlüyüm, her şey benim diye böyle yapılan diziler vardı. Ama toplum bunları hiç sorgulamadı. Peki bunlar neydi? Bu da geleceğe işaret eden o yapılaşmaları, işte bahsettiğimiz çeteleşme ya mafyalaşmaların bir alt zemini oluşmuş oluyordu. Bu gözlerden kaçıyor maalesef. Diğer başka yine şeyler var, diziler vardır ki bunlara da bakıyorsun. Burada da böyle efendim silahlar, çeşitli silahlar, otomatik, yarı otomatik tabancalar, silahlar vesaire. Bunlara da bakıyorsun, onlar da aynı. Yani dolayısıyla da anlatmak istediğim bu bir algı değil, var olan olgunun açığa çıkarılmasıdır. Bu dizileri yapanlar yani mafyatik, işte yasaklı madde, şiddet içeren, cinsellik içeren dizilerin oluşmasında onu oynayanlar para kazanıyorlar. Yani para kaygısı ve reyting kaygısı. Tamamen parasal olarak düşünülüyor. Yani bunu topluma ne zarar verir? Bu gençlere nasıl olumsuz etkiler? Çocukları nasıl etkiler? Ailelere yansımalar neler olur? Sosyal toplumun nasıl efendim etkiler? Onların pek fazla düşündükleri yok. Belki kendileri açısından şöyle savunma olabilir. Bu dizileri biz yaparken var olan bir gerçekten, olgudan yola çıktık. Kurgumuz gerçektir. Ama bizim amacımız burada toplumu uyarmaktır. Bu tür efendim olumsuz dizilere karşı, yapılaşmalara daha doğrusu karşı, çeteleşmelere, mafyalaşmalara karşı toplumu uyarmaktır derler. Zaten şiddet içeren diyor bir uyaran yapılıyor. Ama bu yeterli değil. Bu tür dizileri ne yapabilirsiniz? Siz sinemalarda yapabilirsiniz. Çünkü evin içerisinde televizyonlar var. Bütün TV kanalların tamamı evin içindedir. Dolayısıyla da bunları siz yapacaksanız yapın. Yani büyüklere yönelik yapıyorsanız yapın. Kendi iradelerinden izleyeceklerse izlesinler. Ama bunu evin içerisinde izlettiremezsiniz. Doğru değildir. Çünkü onlar çocuklar ve gençler üzerinde çok olumsuz etkiler oluşturuyorlar. Çünkü bu sarmala dönüşüyor. Yani bir taraftan yapılırken bunlar o izleyen çocuklar ve gençler orada kendilerine rol kahramanlarını buluyorlar ve kendilerine rol biçiyorlar. Sonra onlar da rajon kesmeye başlıyorlar sokakta, mahallede. Ufak provalarla yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz mahallede bir çete oluşmuş. Bilmem ne çetesi. Mahallede mafya varmış. Ne mafyası? Bilmem ne mafyası. Böylesine. Onun için de bu dizi yapımcıları, dizi oynayıcıları ve televizyon yöneticileri kesinlikle bunlara dikkat etmeleri lazım. Toplum bu kadar serbest olmaması gerekir. Bu kadar ulu orta bazı şeylerin ifşa edilmesi de doğru değildir. Bunların yasal zeminleri vardır. Hukuk normları vardır. Oralardan geçirilmesi gerekir. Madem bildiğiniz varsa
bu işlerle ilgili ciddi bilgileriniz varsa, somut bilgileriniz varsa o zaman kolluk güçlerine bildirin, adli güçlere bildirin. Oradan bunların hesaplarını görsünler. Evet. Burada RTÜK dediğimiz, yani televizyon radyo üst kurulu dediğimiz kurum da buna çok hassasiyet göstermeli. Bu tür dizilere fırsat vermemeli. Yayınlayanları cezalandırmalı. Şimdi onlarla belki kendilerine göre savunmalar olabilir. Ama biz toplumuz, biz bireyiz. Bizi olumsuz etkiliyor bu. Bu şiddet içeren insanların asapları bozuluyor, sinirleri bozuluyor. Efendim, toplumsal yapı bozuluyor, aile yapısı bozuluyor. Dolayısıyla da kesinlikle RTÜK de buna çok dikkat etmelidir. 4. madde ise savaş ve kahramanlık dizileri var. Bu da geçmişe ait ecdadın yapmış olduğu kahramanlıklar. Bunların mesela yayınlanma saatlerine de bakıyoruz. Bunlar da yine ya gündüz kuşağında var ya da akşam kuşaklarında var. Peki bunlara bakıyoruz. Çeşitli isimler, başlıklar altında savaş ve kahramanlık dizileri oluşuyor, yayınlanıyor. Tamam, bir toplumu toplum yapan geçmişteki kahramanlarıdır. Elbette ki gençlerin ve çocukların geçmişteki atalarına özenmesi, yani atalarının o güzelliklerine, güzel duygularına, güzel eylemlerine, yani yapıcı, onarıcı güzelliklerini öğrenmesi gibi daha doğal bir şey olamaz. Geçmişten bağı koparamayız. Ama maalesef sanki orada daha başka işlenecek temalar yok mu? Doğruluk gibi, dürüstlük gibi, ahlak gibi, hayır, haklık gibi, cömertlik, merhamet, şefkat gibi, sevgi gibi uzlaştırıcı, kaynaştırıcı, barıştırıcı temaların işlenmesi gerekir. Ama bu kahramanlık dizilerinde de baktığımız zaman bunlar da çocuklar üzerinde olumsuz etkili yapıyor. Gençler üzerinde olumsuzluklar oluşturuyor. Niye? Çünkü dizi baştan başlıyor, sonuna kadar kılıç kalkan kelle götürülüyor. Kılıç kalkan kelle gidiyor. Her sahnesinde 5-10 saniye, 10 saniye sonra bir kelle gidiyor. Kan, revan içinleri. Şimdi bunu izlemek nasıl olumlu bir şey olabilir? Yani insan ruhsal dengesini de kaybedebilir bunlardan. Kimisi bunu ecdadın böyle kahramanmış diye övünür. Kimisi de ki ya bu nasıl bir ecdat ya, önüne gelen adamı hep öldürüyor. Bakın, bunlar da çok dikkat edilmesi lazım. Onun için de tarihi dizilerin, savaş ve kahramanlık dizilerinin mutlaka içeriklerine de dikkat etmek lazım. Güzel temalar işlenebilir. Yunus Emre'li, Yunusça diziler de yapabilirsiniz. Mevlana gibi diziler yapabilirsiniz. Hacı Bektaşi gibi diziler yapabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi'nin o güzelliklerini, hani iç dünyası, dış dünyası temiz olan o insanların duygularını yansıtan, insanların hem iç dünyalarını aydınlatacak, hem zihnini aydınlatacak, hem aklını aydınlatacak, hem ilmini artıracak, hem irfanını artıracak, gözüne nur verecek, kalbine sürur verecek, merhamet, şefkat duygularından gelişecek, o dizilere de bu temalar işlenebilir. Ve orada milyonluk diziler, bir de bunlara bak, milyonluk. Birisi 1 saatlik bir rol kesecek, al sana 100 milyon lira. 1 saat, iki gün rol kesecek, bilmem ne kadar. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Böyle gelişi güzel olmaz bunlar. Yani bunların da demin söylediğim gibi sinemalar gibi yerlerde yapabilirsiniz bunları. Ama bütün televizyon kanallarına bakıyorsun, birini kapatıyorsun, onu açıyorsun, onda bu savaş dizileri var. Hani kahramanlıklarını bir tarafa bıraktık, hamaset duygularını bir tarafa bıraktık. Bunlar zaten bizim iftihar edebileceğimiz şeylerdir. Nedir bu sürekli olarak insanları kılıçtan getirmek gibi? Üstelik de aynı dine mensup, aynı inanca mensup, ya mezhebi farklı, ya görüşü farklı, düşüncesi farklı olan o dizilerdekine de bakıyoruz. Görüşü farklıdır, düşüncesi farklıdır, muhalif görüşlüdür falan. Kendisini doğrunun merkezine koyuyor,
karşı tarafı yanlış olarak değerlendiriyor, onun fetvasını buluyor, kellesini götürüyor. Böyle bir tarihi dizi de olmaz, olamaz. Zaten çoğusuna baktığım zaman senaryoların içerisinde birden yola çıkıyor ama tamamen kurgulama var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Evet, kıymetli izleyiciler, bütün bunları elden ve gözden geçirmeliyiz. Toplum olarak, birey olarak, işte ülkeyi yöneten insanlar olarak, TV kanalların sorumluları olarak, TV yapımcıları olarak bütün bunları elden ve gözden geçirmeliyiz. Özellikle ilim adamlarına, bilim adamlarına, din adamlarına büyük iş düşüyor. Bunları anlatmalar lazım. Televizyon kanalları bu insanlara da yer vermeli. Onları çağırmalı. Gel bu konuları işleyelim diye. Yani toplumun mesela aile yapısını onaracak, olgunlaştıracak, güzelleştirecek neler yapabiliriz diye konunun uzmanlarını çağırıp kanallarda bunlardan bahsedilmeli. Haber kuşaklarına bakıyoruz, haber tartışma programlarına bakıyoruz. Baştan ayağa hiç olumlu bir şey görmüyoruz. Hep olumsuzluklar var. Bunlar herhalde olmayan şeyin söylenmesi değil, var olan olguların anlatılması. Onun için de her konuda çok hassas davranmalıyız. Evet, bir kısım önerilerim var. Bu önerileri sunduktan sonra programı sonlandıracağım. Evet, gerçek dizi yapımcıları ve gerekse televizyon yöneticileri dikkat etmesi gereken hususlar vardı ki özellikle aile yapısı, yani toplumu oluşturan ailedir. Milletin ana yapısı, altyapısı ailedir. Aile Bakanlığı, Sosyal Bakanlığı diye bakanlık var. Güzel. Bu konuda çalışmalar yapması lazım. Yani televizyonlarda işte o kan gaster filmlerinin, dizilerinin yahut da mafyatik ya da yasaklı madde satan, alışverişi yapan dizilerin yerine çıkıp orada uzmanlara aile yapımızı nasıl yeniden inşa edebiliriz? Eski o güzel aile yapısına oluşturabiliriz, müessesesini. Var olan yanlışları nasıl düzeltebiliriz? Neler yapabiliriz? Maddi manevi bunlar üzerinde programlar yapılmalıdır. Onun için de hem televizyon yöneticileri hem de aynı zamanda bakanlık olarak bu konu üzerinde çalışmalar yapılması gerekir. Sosyal bilimciler, psikologlar, pedagoglar, psikiyatrlar, evet burada çok psikik vakalar var. O dizilerin içerisinde bakıyorsunuz bunlar böyle kıran kıraat tuvalet içerisinde böyle tamamen insanı özendirecek bir giyim kuşam giymiş. Siyah gözlükler, işte kravatlar böyle falan. Kabadayı varı ama bir taraftan da böyle insanı imrendirecek, özendirecek roller. Genç ne yapar? Lan ben de böyle olayım falan diyebilecek duruma getiriyorlar. Bunlara da ne yapılması lazım? Bilim adamlarının uyarıcı görüşlerini, yorumlarını televizyonlarda bekliyoruz. Din adamları, Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda hutbeler, vaazlar yayınlamalı. Diyanet İşleri Başkanı televizyonlara çıkıp bu mafyatik dizilerden, çetelerden, organize iş oluşturan dizilerden olumsuzluklarını anlatmalı. Vaazlarda, hutbelerde, camilerde. Bir seferinden olmaz. Değiştirirse Allah onları değiştirmez. Yani biz bunların o güzellikleri atmışız, yerine çirkinliklerinden hayatımızı doldurmaya, toplumsal ve sosyal hayatımızı çirkinliklerinden doldurmaya başlamışız. Evet, bekliyoruz ki Allah'ım sen bizi kurtar. Biz kendi elimizle kendimizi kurtarmak zorundayız. Çünkü Allah'ın koymuş olduğu yasalar vardır. O yasalara göre uygun davranılırsa tekrar o Allah tarafından sunmuş olan nimetlere, o değerlere ulaşırız. Ama bir gayret sarf etmezsek bu değerlerden tamamen uzaklaşmış oluruz. Bir başkaki programda buluşmak üzere.
Kıymetli kardeşlerim, ben içimden gelenleri anlatmaya çalıştım. Yorumlama ve size aittir değerli kardeşlerim. Bir başkaki programda buluşmak üzere, hoşça kalın.